Gelin bu analize şu tespitle başlayalım. Acemoğlu, kapitalizmin özündeki varoluşsal sorunları sanki uygulamadan kaynaklanan birer sapmaymış gibi görüyor. Ve dolayısıyla bize bunların düzeltilebilecek şeyler olduğu yönündeki o bilindik neoliberal masalı anlatıyor. Daron Acemoğlu'nun çalışmalarını incelediğimizde hep aynı temel yaklaşımı görürüz. Kapitalizmin sorunlarını sistemin doğasından değil de uygulamadaki bazı sapmalardan kaynaklanan şeyler olarak ele alır. Yani ona göre bu sorunlar doğru politikalarla düzeltilebilecek şeylerdir. Şimdi bir düşünün, asgari ücret, sendika hakkı, iş güvencesi, bu kelimeler sizin için ne anlama geliyor? Sanırım çoğumuz için bunlar temel, meşru haklar. Peki ya biri çıkıp size bunların aslında ekonomiye zarar veren, sistemin ayarını bozan birer rant olduğunu söyleseydi? İşte bugün çalışan rantı gibi son derece teknik ve masum görünen bir terimin arkasında yatan o devasa ideolojik savaşı mercek altına alacağız. Ve bu savaşın hepimizin hayatını nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. İşte tartışmanın tam merkezinde ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'nun bu bakış açısı yatıyor. Yani kapitalizmin sorunlarını sistemin doğasından değil de yoldaki küçük pürüzlerden, düzeltilebilir sapmalardan ibaret gören o neoliberal yaklaşım. Bu cümle aslında bize sunulan ekonomik kavramların ne kadar tarafsız olduğunu sorgulamamız için müthiş bir başlangıç noktası. O zaman soruyu net soralım. Çalışan rantı gibi ekonomik bir terim bize gerçeği anlatan tarafsız bir analiz aracı mı, yoksa belirli bir ideolojinin anlattığı bir masalın en önemli kahramanlarından biri mi? Peki bu nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor da basit bir ekonomik terim bir anda ideolojik bir silaha dönüşebiliyor? Cevap aslında basit. İktisatta kullanılan dil çoğu zaman göründüğü kadar masum ve tarafsız değildir. Kelimeler farkında bile olmadan bizim bütün bir dünya görüşünü olduğu gibi kabul etmemizi sağlayan çok güçlü araçlardır. O zaman hadi işin özüne inelim. Çalışan rantı tam olarak ne demek? Gelin bu kavramı ilk ortaya atan Daron Acemoğlu ve Pascual Restrepo'nun argümanını önce bir kendi terimleriyle, onların anlattığı şekliyle anlamaya çalışalım. Teorinin merkezindeki tanım aslında oldukça basit. Çalışan rantı. Diyorlar ki işçilere fırsat maliyetlerinin, yani o işi bırakıp gidebilecekleri bir sonraki en iyi işten kazanacakları paranın üzerinde ödenen her kuruş demektir. Peki bu fazlalık neden oluşuyor? Acemoğlu'na göre sendikalar, asgari ücret düzenlemeleri gibi piyasayı bozan dış faktörler yüzünden. Yani bu teoriye göre işçiler bu yüzden hak ettiklerinden fazlasını alıyorlar. Acemoğlu ve Restrepo'nun modeli ekonomiyi adeta dev bir görevler havuzu gibi tasvir ediyor. Bu havuzdaki işler bir yanda sermaye, yani makineler, diğer yanda da farklı yeteneklere sahip emek grupları arasında paylaşılıyor. Sistem, teoride herkesin en verimli olduğu işi yapması üzerine kurulu. Peki otomasyon bu denklemin neresinde? İşte modelin en can alıcı noktası tam da burası. Teoriye göre otomasyon rastgele görevleri değil, özellikle yüksek maaşlı, yani Acemoğlu'nun tanımıyla yüksek rant yaratan işleri hedef alıyor. Neden mi? Çünkü bir şirket için maliyeti en yüksek olan işçiden kurtulmak, karlılığı arttırmanın en kestirme yolu olarak görülüyor. Ve bu otomasyon dalgasının 3 tane yıkıcı sonucu ortaya çıkıyor. 1. Yüksek ücretli işler yok olunca maaşlar arasındaki makas daralıyor, herkes birbirine yaklaşıyor. 2. İşini kaybedenler daha düşük ücretli işlere razı olmak zorunda kalıyor ve bu da genel ücret seviyesini aşağı çekiyor. Ama en çarpıcı, en ironik sonuç şu. Teoriye göre şirketlerin işçilerin bu rantını yok etme çabası dönüp dolaşıp ekonominin genel verimliliğine zarar veriyor. Bu teoriyi desteklemek için kullandıkları veriler de oldukça çarpıcı. Bakın bu grafik 1980 ile 2016 arasında Amerika'da ne yaşandığını özetliyor. Yatay eksen saatlik ücretleri gösteriyor, dikey eksen ise otomasyon yüzünden ne kadar işin kaybedildiğini. Sonuç o kadar net ki grafiğin sol tarafında, yani en düşük ücretli kesimde yer alanlar otomasyonun en ağır darbesini yemiş. Peki Acemoğlu'nun işte tartışmanın tam merkezinde ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'nun bu bakış açısı yatıyor. Yani kapitalizmin sorunlarını sistemin doğasından değil de yoldaki küçük pürüzlerden, düzeltilebilir sapmalardan ibaret gören o neoliberal yaklaşım. Bu cümle aslında bize sunulan ekonomik kavramların ne kadar tarafsız olduğunu sorgulamamız için müthiş bir başlangıç noktası. Analizi resmin tamamını gerçekten yansıtıyor mu? İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne, eleştirel tarafa bakma zamanı. Çalışan rantı masum bir tanım mı, yoksa aslında ideolojik bir silah mı? İşte eleştirinin tam kalbi burada atıyor. Karşı görüş diyor ki, çalışan rantı kavramı ekonominin doğal bir gerçeği olarak keşfedilmiş bir şey değil. Aksine neoliberal ideolojinin amaçlarına hizmet etmesi için bilinçli olarak tasarlanmış zorlama bir kavram.
Yani bu bir keşif değil, bu bir icat. İşte bütün entelektüel kavga tam da bu iki farklı rant tanımı arasında düğümleniyor. Bir tarafta Acemoğlu var. Ona göre işçilerin sendika gibi araçlarla elde ettiği güç, piyasayı bozan bir anomali, bir sorun. Diğer tarafta ise eleştirel görüş var. Onlara göre gerçek rant, emek harcamadan, piyasayı manipüle ederek kazanılan haksız kârdır. Ve bu ayrıcalık da işçilere değil, sermaye sahiplerine aittir. Gördüğünüz gibi bu sadece bir tanım farkı değil, bu bir dünya görüşü savaşı. Eleştirinin özü de tam olarak bu cümlede gizli. Rant kelimesi tesadüfen seçilmedi. Bu kelime insanların zihninde bilinçli olarak hak edilmemiş, tembelce kazanılmış bir para algısı yaratmak için kullanılıyor. Bu olumsuz etiketlemeyle sendikaların ve işçilerin yıllar süren mücadelelerle tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği kazanımların meşruiyeti sorgulatılmaya çalışılıyor. Bu tartışma aslında bize çok daha eski, çok daha köklü bir kavgayı hatırlatıyor. Peki Acemoğlu'nun bu fikirleri kapitalizmin en büyük eleştirmeni olan Karl Marx'ın düşünceleriyle nerede kesişiyor, nerede ve nasıl ayrılıyor? Eminim birçoğunuzun aklından geçiyordur. İyi ama bunu zaten Marx söylemişti. Evet, Acemoğlu'nun teknolojinin emeği zayıflattığı tespiti ilk bakışta Marx'ın analizini fena halde anımsatıyor. Ancak derine indiğimizde aralarında dağlar kadar fark olduğunu görüyoruz. Aradaki o devasa fark sordukları sorularda yatıyor. Acemoğlu'nun derdi verimlilik, yani sistem neden daha verimli çalışmıyor sorusu, Marx'ın derdi ise sömürü ve artı değer. İkisi de teknolojinin tarafsız olmadığını kabul ediyor, evet, ama Marx için teknoloji sermayenin işçiye karşı kullandığı bir silahtan başka bir şey değil. Ama asıl kopuş noktası çözümde. Acemoğlu için bu sorun doğru teşviklerle, doğru politikalarla düzeltilebilecek bir sistem hatası, bir bug gibi düşünün. Marx içinse bu, kapitalizmin kendisinden kaynaklanan, doğasında var olan ve asla düzeltilemeyecek içsel bir çelişki. Yani Acemoğlu'nun bir bozulma olarak gördüğü şey, Marx için sistemin ta kendisiydi. Peki tüm bu analizden sonra ne sonuç çıkarmalıyız? Bu sadece akademik bir tartışma mı? Yoksa gerçek dünyayı nasıl anladığımız ve nasıl şekillendirdiğimizle ilgili çok daha derin bir mesele mi? Bu analizden cebimize koymamız gereken 3 temel ders var bence. Birincisi ve en önemlisi, iktisatta kullanılan dil asla tarafsız değildir, ideolojiktir. İkincisi, çalışan rantı gibi ustaca seçilmiş kavramlar en meşru hakkınızı bile sanki sisteme zarar veren bir sorunmuş gibi gösterebilir. Ve üçüncüsü, kelimeler ve tanımlar üzerine verilen mücadele aslında gerçekliği kimin nasıl şekillendireceğinin mücadelesidir. Ve son olarak şu soruyu hep birlikte düşünelim. Ekonomide kullandığımız bu dil, gördüğümüz gerçekliği mi bize anlatıyor, yoksa birilerinin görmemizi istediği gerçekliği mi inşa ediyor? Bu sorunun cevabı sandığımızdan çok daha önemli olabilir.